Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Daha önceden yapmadığınızı düşündüğüm inanılmaz gösterişli ve lezzetli bir patlıcan kebabı tarifim var sizlere. Hemen patlıcanlarımı alacalı soymakla tarifime başlıyorum. 3 veya 4 kişilik bir ana yemek çıkacak vermiş olduğum ölçüm listesine göre hazırlarsanız arkadaşlar. Bu şekilde 3 orta boy patlıcanımı alacalı soyduktan sonra dilimlere ayırmakla devam ediyorum. Dilimlere ayırırken muhakkak çöp şişten faydalanacağız. Şimdi sizler de görüyorsunuz, normal her evde bulabileceğiniz çöp şişlerden kullandım. Uç kısmından bu şekilde dikine olacak şekilde çöp şişimi sokuyorum patlıcana. Daha sonrasında gördüğünüz şekilde çevire çevire patlıcanlarımı şöyle ikişer parmak eninde olacak şekilde dilimlere ayırıyorum. Diğer patlıcanları da bu şekilde dilimlere ayırdıktan sonra isterseniz tuzlu suda bekletebilirsiniz acısı çıkması adına. Ben daha önceden patlıcanları kullandığım için acı olmadığını biliyorum. O yüzden direkt hazırlık aşamasıyla devam ediyorum. Şimdi içerisini dolduracağımız kıymalı harcını hazırlayalım. Burada 250 gram orta yağlı kıymam var. İçerisine rendelemiş olduğum bir adet kuru soğan ve 2 diş sarımsağımı ekliyorum. Ve şimdi bir tane küçük boy yumurtamı ekledikten sonra devam ediyorum. Öncelikle baharat olarak kullandığım malzemeleri de hemen ekleyeyim. Tuz, pul biber, kırmızı toz biber ve karabiber kullandım. Bu arada kaçırdıysanız açıklama kısmına diğer tüm malzemeleri de ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen devamında bir çorba kaşığı da galeta unu ekledim gördüğünüz üzere. Şimdi güzelce bir yoğuracağım. Tüm bu malzemeleri güzelce özdeşleşinceye kadar en az 2-3 dakika kadar elimizle yoğuralım arkadaşlar. Daha sonrasında patlıcanlarımızı doldurmakla devam edelim. Patlıcanların bu dilimlere ayırmış olduğumuz kısmı parmaklarımızla hafiften açarak içerisine hazırlamış olduğumuz kıymalı harcı dolduralım. Gördüğünüz gibi dikkatli bir şekilde dolduruyorum. Patlıcanların tamamını bu şekilde doldurduktan sonra artık ocak başına geçebiliriz. Daha önceden yapmış olduğum patlıcan kebabı tarifimde kızartmadan hazırlamıştık hatırlarsanız. Hatırlamayanlar için yukarıya bıraktığım linke tıklayabilirsiniz. Şimdi bu kez patlıcan kebabımızı ateşte şöyle birazcık kızartarak hazırlayacağız. Sizleri bekletmemek adına doldurdum ve patlıcanlarımı artık ocak başına geçtim. Yapışmaz bir tavayı ateşe alarak içerisine şöyle bir Türk kahvesi fincanı kadar sıvı yağ ekleyelim. Güzelce ısındıktan sonra hazırlamış olduğumuz patlıcan kebabımızı tavamızın içerisine alalım. Orta ateşte ara ara çevirerek her bir tarafını güzelce bir kızartalım arkadaşlar. Daha sonrasında kızartmış olduğumuz patlıcan kebaplarımızı uygun bir fırın tepsimize alalım. Sizleri çok fazla sıkmamak için bu aşamayı kısaltarak geçirdim. Patlıcan kebaplarım kızardı. Şimdi uygun bir toprak güveç kabına alıyorum ben. İstediğiniz herhangi bir fırın tepsisi kullanabilirsiniz. Kebaplarımı aldıktan sonra kızartmış olduğum yağın aynı tavanın içerisine bir çorba kaşığı domates salçası ekliyorum. Üzerine yemeğime yetecek kadar şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar daha sıvı yağ gezdirdikten sonra bir çay kaşığı da pul biber ekleyeceğim ve salçamın kokusu çıkıncaya kadar kavuracağım. Bu arada fırınımızı da 180 dereceye fanlı alt üst ayarda ayarlayalım. Bir güzel ısınsın arkadaşlar. Şimdi salçamı kavurduktan sonra içerisine 1,5 su bardağı da su ekleyeceğim ve kaynatacağım. Suyu ekledikten sonra yemeğime yetecek kadar şöyle bir tatlı kaşığı kadar da salçamın içerisine tuz ekliyorum. Tuzu da karıştırdıktan sonra fokur fokur kaynatacağım. Kebabımızın salçalı sosu da hazır olduğuna göre şimdi tarifimize devam edelim. Patlıcanlarımı doldururken artan kıymalı harcı da bu şekilde kuru soğan ve domatesime yerleştirerek değerlendirdim.
Şimdi bunları daha tepsime güzelce yerleştiriyorum. Hem soğan kebabı hem domates hem patlıcan kebabı bir arada inanılmaz güzel bir ana yemek tarifi oluyor arkadaşlar. Şimdi bibersiz olur mu? Olmaz. Aralarına da biber yerleştirelim. Daha sonrasında hazırladığımız sosla buluşturalım. Biber olarak da kıl biber kullandım. Tatlı kıl biberle süsledikten sonra şimdi sosumu üzerine gezdireceğim. Sosu gezdirdikten sonra fırına göndermeden önce muhakkak üzerini örtelim. Güzel güzel ağır ağır için pişmesi için arkadaşlar. Üzerini ıslatmış olduğumuz ve sıkmış olduğumuz yağlı kağıtla kaplayalım. Daha sonrasında fırına göndererek en az 45 dakika üzerini açmadan pişirelim. 45 dakikanın sonunda şöyle bir ucunu açarak kontrol edelim. Eğer güzel pişmişse üzerini açarak isterseniz tekrardan kızartabilirsiniz. Ben toplamda 1 saat pişirdim. Son 15 dakikayı da üzeri açık olarak pişirdikten sonra fırından aldım. Şimdi tekrar videomu kısaltarak sizleri bekletmeden bu mis gibi lezzetimin pişmiş aşamasıyla tarifime devam ediyorum. Ben bu şahane tarifimi pilav ve cacık eşliğinde servis yaptım. İnanılmaz lezzetli oldu. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Başka bir tarifte buluşuncaya dek afiyetle kalın.